Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikişe Dair'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte body penye dikimlerinde kesim nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Kumaş olarak penye kumaşım var. Ribanalık kumaş da diyebiliriz. Enine daha çok esnek, boyuna da esnek ama eni kadar değil. Enine bayağı esnek. Kumaş enim 140 santim eninde bir kumaşım var. Ne kadar kumaş alabiliriz? Genellikle böyle sorular çok geliyor. Bir beden için yapacağınız boy kadar beden için, bir de kollar için. Yaklaşık olarak body penyeleri için 130 santim ile 150 santim arasında kumaş gitmektedir. Yapacağınız çalışmanın boyuna da biraz bağlı. Bizim almamız gereken kumaş beden için bir boy, kollar için de bir boy kumaş alacağız. Kumaşımızı öncelikle 2 kat yapıyorum. Çalışmalarınızda temiz yüz içte kalırsa, dış kısmı çalışırsanız direkt değiştirmeden dikebilirsiniz. O yüzden bu şekilde katlarsanız daha iyi olacak. Öncelikle 2 kat yaptım. Bir daha katlayacağım. Kumaşımı 4 kat yaptım. Çalışma çizgimi çektim. Arkadan kumaşımın yamukluğu vardı. Onu da düzlemiş oldum. 1 santimden 2 santimden yeterli. Benim yamuk olduğu için bu kadar çektim. Kumaşım 4 kat. Arka beden çalışacağım. Sonra ön bedeni uyarlamalar yapacağım. Yaka düşüklüğünü 2 santim veriyorum. 8 santim yaka genişliğini alıyorum. Esnek kumaş olduğu için omuzu 11 değil de 10 alıyorum. 4 santimde omuz düşüklüğü veriyorum. Beden ölçüsünü de bedeni alıyoruz. Ben body yapacağım için ve esnek kumaş olduğu için bolluk payı vermeyeceğim. Göğüs ölçüsünü baz alıyoruz. Beden ölçüsünde göğsü 90 aldım. 4'e böldüm 22,5. Benim ölçüm burada 22,5. Şu şekilde. Göğüs düşüklüğünü, beden düşüklüğünü de standart olarak 24. Bunu da kendi bedeninize göre de omuz başlangıcından göğsün ucuna kadar olan kısmı ölçüp alabilirsiniz. 24 olarak aldım. Bedenim benim 22,5'tu. Sadece dikiş payı bırakacağım. Bolluk payı vermiyorum. Çalıştığınız kumaşa göre de hareket edebilirsiniz. Beden düşüklüğü bölümünü çiziyorum. Bu hattımı belirledim. Buradan 2 santim yukarı çıkıyorum. Kol evimi belirleyeceğim. Şu şekilde de direkt alabiliriz. 2 santim. Geoder yardımını kullanarak. Buradan omuzumuzu biz 10 almıştık. Rigayla da çizebiliriz. Rigamız yoksa bu şekilde meyilli bir şekilde de çizebiliriz. Kol evini de çizdik. Omuzdan bele kadar olan kısım ortalama olarak 41-42
Ben 41 alıyorum. Bu hattı da kapatıyorum. Buradan aşağı 21 santimde basen olarak iniyoruz. Bu yapacağınız boya göre uzun boy yaparsanız bu şekilde alabilirsiniz. Kısa yapacaksanız basen ölçüsünü baz almaya gerek yok. Ben şöyle çiziyorum. Burada benim beden ölçüm 22,5. Bel kısmında 2 santim içeri girme yapıyorum. 20,5. Şu şekilde. Basen kısmında 2 santim beden ölçüsünden fazla dışarı çıkıyorum. 24,5. Hatlarımı şu şekilde belirledim. Ve body'min boyunu da 69 olarak belirliyorum. İstediğiniz boyu yapabilirsiniz. Bu hattı da kapatıyorum. Buradan ister rigayla yapın, bele doğru bir girme yapıyoruz. Belden aşağı basene doğru çıkma yapıyoruz. Basenden aşağıda hafif bir meyilli, düz bir şekilde, çok meyilli değil, normal bir şekilde iniyoruz. Ölçü alma şeklimiz bu şekilde. Bir dikiş payı bırakarak kesiyorum. Arka bedeni çalıştık. Şu şekilde alıyorum. Biri arka beden oluyor. Tekrar ön bedende farklılıklar yapıyoruz. Ön açıklığı ön beden için 4 santim daha iniyorum. Düşüklük yapıyorum. Omuz bölümünde 1 santim düşüklük ön bedende yapıyorum. Bu kısımdan 0 oluyor. Ve kol evlerinden 0,5 girme yapıyorum. Şimdi kol kesimini geçeceğiz. Kumaşın enini her zaman en kısma getiriyoruz. Daha esnek olan tarafı en kısma geliyor. Öncelikle kumaşımı 2 kat yapıyorum. Bir daha katlıyorum. Kumaşım 4 kat. Çalışma çizgimi çektim. Burada ilk yapmamız gereken kolumuzun en geniş kısmını, baldır hattını yani pazu genişliğini belirlemek. Ben 32 aldım. Yarısı 16. Bolluk payı fazla vermeyeceğim. Yapacağınız çalışmaya göre bolluk payı verebilirsiniz. Standart olarak normal çalışmalarda 7 santim pazu için bolluk payı veriliyor. Ben body yapacağım için bolluk payı vermeyeceğim. 32'yi 2'ye bölüyorum, 16. Şu şekilde hatlarımı belirliyorum. Buradan kol düşüklüğünü de
Ortalama olarak, standart olarak 16 alabilirsiniz. Bunu formülle de belirleyebiliyoruz. Burada yapmamız gereken ön kol dik evinin yüksekliğini burada şu ölçüyü almak. Burada benim 18, 18'i 5'e bölüp 4 ile çarptığınız zaman da bu sonucu verecektir. Kol düşüklüğünü 18 benim ön kol dik evimin ölçüsü. 18'i 5'e bölüp 4 ile çarptığım zaman 14.4 veriyor. 14,5 olarak alıyorum. Yuvarlama yapıyorum. 15 olarak da alabilirsiniz. Şu şekilde ölçümü belirliyorum. Buradan da 2,5 santim ölçüyü belirledim. Yuvarlama şeklinde olacağı için şuradan ölçüyü, yerimi, yarısı 10, onun da yarısı 5, 4'e bölüyoruz. Yani buradaki ölçümüzü de 4 hat belirledik. Şu şekilde gözüküyor mu? Gözüküyor, evet. İsterseniz şu şekilde çizeyim. Buradaki çizgimizi 4'e böldük. Buradan şu şekilde geliyorum. Bunu rigayla da yapabilirsiniz. Eğer riganız yoksa burada şöyle rigayla da göstereyim. Riganın dışıyla, yani bu şekilde çizdiğim gibi çiziyoruz. Bu tarafta ise riganın içini kullanarak şu şekilde bir çizgi elde etmiş oluyoruz. Ben rigası olmayan arkadaşlar için bu şekilde çizdim. Burada da riganın içini alıyoruz. Belirlemiş oluyoruz. Umarım bu kısımda anlaşılmıştır. Ben kol boyum 62 aldım. 2 santim katlama payı veriyorum. 2 santimde ekstradan bileklerim gözükmesini istemediğim için 2 santimde fazla bir pay veriyorum. Bilek ölçümü de 10 santim alıyorum. Şu bilek kısmını da çiziyorum. Alt kısmımı da belirledim. Burada baldır hattını belirlemiştik. Şu kısımdı. 16 santimdi. Oradan bileğe doğru düz bir şekilde düz cetvelimi kullanarak çiziyorum. Alt kısımda dikiş payı vermeyeceğim. Çünkü katlama kısmını bırakmıştım. Yan kenarlarda dikiş payı bırakarak kesiyorum. Bolluk payı vermedim yalnız body yaptığım için. Siz penye dikimi yapacaksanız bolluk payını da verin. Kolumuz da bu şekilde çıkmış oldu. Şöyle tepe noktalarını belirliyorum. Bir çıt atıyorum tepe noktasına. Sonra ön kol evlerinde 0,5-1 santim arası girme yapıyorum. Kesimi bundan ibaret. Kesim bundan ibaret. Bu video ile alakalı diğer videoların linklerini açıklama bölümüne bırakırım. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda da dikim aşaması olacaktır.
Ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştığım için videolar uzun oluyor. Bu şekilde sadece kesime bakmak isteyen arkadaşlar kesime, dikime bakmak isteyenler dikime veya videonun tamamını, bütününe bakmak isteyen arkadaşlar da o şekilde de ulaşabilirler. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.